Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok şık bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Şişlerimiz ise 3 numara hanımlar. Hemen sizlere modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Farklı, güzel, hoş bir patik oldu. Yapılışı da gayet zevkli. Modelimiz bu şekilde. Patiğimizin arka bölümü, kenarları. Patiğimiz bu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Her zaman olduğu gibi burun kısmından patiğime başlayacağım hanımlar. 12 ilmek olarak. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak gösterdim. Şimdi sil baştan yeniden anlatıyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12 ilmeğim olmuş. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Hanımlar, arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık patiğimizin burun kısmında tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Başlangıç yerine hanımlar, bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım. Patik burnumuz daha sağlam olsun. Şu 5. ilmeğim, şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim, şu 2. 3, 4, 5 ve kenara girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım hanımlar. Bir sıra 4 şişimdeki ilmekleri de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişimdeki ilmeklerimi örüyorum şimdi. 3. şişime geldim. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. Dolana dolana 5 şiş patiği yapıyoruz hanımlar. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Evet hanımlar, 4. şişimi de tamamladım. Bir sıra örmüş olduk. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Burada da kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım hanımlar.
Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığımı düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İlk bir sıra artırma yaptık ve 4 şimdi de 7 ilmeğim oldu. Şimdi bir sıra artırma yapmadan 7 şişlerimizdeki 7'şer ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz hanımlar. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de düz ördüm. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Bir sıra düz ördük. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim, kenar başta 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Burada 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim, kenar solda. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim, kenarımız başta. Buraya da 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim, kenarımız solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım. Modelimi kurdum. Model açan bir model hanımlar. Örerken bunu da göz önünde bulunduralım. Çok kasan, gergin duran bir model değil. Şimdi hep birlikte şişlerimizde 14'er ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, geldim. Şimdi model kurulumuna geçeceğiz, fakat modelden önce 3 sıra model için zemin hazırlayacağız. Hemen modele geçmiyoruz. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar. Bu modelimiz 5 ilmekten oluşuyor. Bu model aralarında birer ilmek ters var. Sadece ilk başta ve en sonda modelden sonra bir tane ters ilmek var. Toplamda 4 tane model kuracağız. Öncelikle ilk ilmeğimi kenarda ters örüyorum. Bir ilmek ters ördüm kenarda. Şimdi 5 ilmek modelim için şöyle örüyorum. 2 düz, 1 ters, 2 düz. Bu ilk modelimin ilmeğiydi. Model arası için 2 tane ters örüyorum. Şimdi ikinci modelim için yeniden 2 düz, 1 ters, 2 düz. İkinci modelimin tabanını da yaptım. Arada yine 2 tersim var. 1, ikinci şişimden devam ediyorum. 2. Üçüncü modelimin tabanını oluşturacağım şimdi. 2 düz, 1 ters, 2 düz. Model bu 5 ilmek üzerine kuruluyor. Arada yine 2 tane ters ilmeğim var. 4. modelimin tabanını yapıyorum. 2 düz, 1 ters, 2 düz. Ve kenardaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Çünkü kenarlarda birer ilmek tersimiz var. Geldik patiğimizin tabanına. Patiğimizin tabanında model yok hanımlar. İlmeklerimizi model bitene kadar düz olarak öreceğiz. Bu nedenle videonun devamında artık bu taban bölümü göstermeyeceğim. Taban bölümü keseceğim. Sizler videonuzu bu aşamada durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Tabanımdaki ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. 3 sıra boyunca aynı işlemi tekrarlayacağız. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın bu modelden önce bir sıra yapmıştık. Bu ikinci sıramız. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olacak şekilde örüyorum.
Henüz model kurulumuna başlamadık. İlk başta model için zemin hazırlıyoruz hanımlar. Tek seferliğine başlangıçta böyle zemini hazırlıyoruz. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da yine ters ilmeklerimi ters olarak, düz ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Son kenar ilmeğim. Bunu da yine ters ördüm. Ön yüzde ikinci sırayı tamamladık. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim, gelelim. Tabanımızı ördüm hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Üçüncü ve son kez artık aynı işleme devam ediyoruz. Kenardaki tersimi ters ördüm. 2 düz, 1 ters, 2 düz. Yine aradaki 2 ters ilmeğimi ters öreceğim. İlmeklerimizi bu sıramızda da gördüğümüz gibi öreceğiz yine. 3 sıra model için zeminimizi hazırlamış oluyoruz böylece. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine gördüğüm gibi örüyorum. Bu şekilde. 2 tersimi ters ördüm. Burada yine bir düzüm var. Devam ediyorum. Şurada pardon. Şu ilmeğimi düz örecektim. Ters örmüşüm. 2 düz. Hemen buraya 2 ters. İlmekleri ilk sırada kurduğumuz gibi yapıyoruz yani. Tekrardan 2 düz. 1 ters. 2 düz. Ve sonuncu ilmeğimi ters ördüm. Şimdi tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm, geldim, ön yüzdeyiz. Artık bu modelimize başlayacağız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Her 4 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz. Şimdi modelimizde birinci sıradayız hanımlar. Şu aralardaki ters ilmekler ters örülecek. Bakın ilk ilmeğimi ters ördüm. Şimdi bakın burada 2 düz, 1 ters, 2 düz. Yani toplam 5 ilmeğim var. Bu aşamada ortadaki ters ilmeğimin hanımlar bakın 1, 2, 3. 3 ilmek altına iniyorum. Yeniden göstereyim. 2 düz, 1 ters, 2 düz ilmek var. Ortadaki ters ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına girerek buradan şöyle uzunca bir ilmek çıkarıyorum. İlmekleri çıkartırken böyle germeyelim. Biraz serbest bırakalım. İlmek çıkarttım. Şimdi buradaki 2 düz, 1 ters, 2 düz ilmeğimi yine gördüğüm gibi ördüm. Tekrardan aynı yere şişimle girerek buradan yine bir ilmek çıkartıyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Şimdi arada 2 ilmek tersim var. 2 tersi yine ters örüyoruz. Şimdi ikinci modeli yapacağız. 2 düz, 1 ters, 2 düz ilmeğim var. Ortadaki ters ilmeğimin şöyle alttan 1, 2, 3 ilmek altına inerek bir ilmek çıkartıyorum. Yanına 2 tane düz ördüm. Buradaki ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, 1 ters, 2 düz. Ardından hemen aynı yere tekrar girerek buradan da şöyle uzunca bir ilmek çıkartıyorum. İkinci modeli de yaptık. Arada yine 2 tersim var. Şu birinci ters ilmeğim. İkinci şişimden devam edeceğim. Şu da ikinci ters ilmeğim. Şimdi üçüncü modeli yapacağız. Ortadaki ters ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inerek bir ilmek çıkartıyorum. Yanına 2 tane düz ördüm. 1 ters, 2 düz. 2 düz ördükten sonra aynı yere tekrar girerek buradan da şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Aradaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor yine. Sonuncu modelimi yapacağım. Ortadaki bir ters ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına girerek uzunca bir ilmek çıkartıyorum. 2 düz, 1 ters, 2 düz olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Tekrar aynı yere girerek yine buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Kenardaki bir ilmek tersimi ters olarak ördüm. Modelimizin birinci sırası böyleydi. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz. Modelimizde de ikinci sıradayız. Bu sıramızda yine kenardaki tersimi ters örüyorum. Bu sırada alttan çıkarttığım uzun ilmeği örmeden aldım. Aradaki 5 ilmeği gördüğüm gibi öreceğim. 2 düz, 1 ters, 2 düz. Yine alttan aldığım şu ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Arada 2 tane tersim var. Şimdi diğer modeli yapacağız. Alttan aldığım uzun ilmeği örmeden aldım. 2 düz, 1 ters, 2 düz ilmeklerimi örüyorum ve alttan aldığım diğer ilmeğimi de
örmeden sağ şişime aldım. Aradaki 2 tersim ters örülüyor. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci ters ilmeğim. Diğer modelimi yapıyorum. Bakın alttan gelen ilmeği örmeden aldım. 2 düz, 1 ters, 2 düz ilmeklerimi örüyorum. Yine alttan aldığım ilmeği örmeden aldım. Arada 2 ters ilmeğim var. 1, 2. Dördüncü modelimdeyim. Bu ilmeği örmeden alıyorum, uzun ilmeği. 2 düz, 1 ters, 2 düz. Ve yine alttan aldığım uzun ilmeği örmeden aldım. Bir tane tersimi örüyorum. İkinci sıramızı yaptık. Şimdi tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Modelde 3. sıradayız. Bu sırada şu çapraz ilmekleri çıkaracağız alttan. Bir önceki çıkarttığımız ilmekleri de toplayacağız. Yani yapacağımız işlem şöyle. 3. sıramız. Kenardaki bir tersimi yine ters ördüm. Alttan çıkarttığım uzun ilmek ile önünde bir düz ilmeğim var. Bakın 2 düz ilmek vardı. Bunun ilkini alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Yanındaki bir düzümü de yine düz ördüm. Bakın ortada bir ters ilmeğim var. Şimdi yapacağımız işlem şu. En baştaki ilk ters ilmeğimizin 1, 2, 3 ilmek altına inerek bu defa buradan ilmek çıkaracağız. Bakın en baştaki ters ilmeğimizin 1, 2, 3 ilmek altına ineceğiz. Yani 1, 2, 3. yer şurası. Buraya şişim ile girerek şimdi buradan ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde ilmeğimi çıkarttım. Şimdi arada bir tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Ters ilmeğimi ördükten sonra hemen burada bakın bir tane ters ilmek var önde. Burada beşli ilmeğimizin hemen yanında şu ters ilmeğimiz. Şimdi de bu ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına inerek şimdi de buradan bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde hemen yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bakın burada alttan aldığım uzun ilmek ile bir düz ilmek var. Bu alttan aldığım uzun ilmeği bu düz ilmeğimin önüne şöyle getiriyorum. İkisini keserek örüyorum. İlk modeli yaptık hanımlar. Şimdi arada yine 2 ters ilmeğimiz var. Diğer modeli yapacağız. Bakın şu uzun ilmek ile önündeki düz ilmeği birlikte keserek ördüm. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek düz ördükten sonra bir öndeki bakın ters ilmeğim var şurada. 2 düz ilmeğimin önünde bir ters ilmek. 1, 2, 3. Bunun 3 ilmek altına yani şuraya girerek şişimizle buradan bir ilmek çıkartıyoruz. Buradan ilmek çıkartmakta zorlananlar tığ yardımı da kullanabilirler. Tığlarından da yardım alabilirler. Uzunca bir ilmek çıkarttım. Aradaki bir tersimi örüyorum. Bir ters ilmeğimi ördükten sonra bu defa hemen bu sol taraftaki ters ilmeğim var. Bakın 1, 2, 3. Bakın aralardaki ters ilmeğimiz vardı. Bunun ilkini diyorum. Bunun 3 ilmek altına inerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Ardından yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bu ikinci düz ilmeğimi örerken alttan bir önceki sırada çıkarttığımız ilmeği onun üzerine bırakıyorum. İkisini keserek örüyorum. İlk alttan çıkarttığımız ilmekleri toplarken ikinci kez yanlardan da ilmek çıkartmış oluyoruz hanımlar. Yanındaki hemen 2 tersimi ters öreceğim. Şu birinci ters ilmeğim. İkinci şişime geldim. Şu da ikinci ters ilmeğim. Üçüncü modelimi yapacağım. Alttan çıkarttığım uzun ilmek ile önündeki düz ilmeği alıyorum. İkisini kestim. Yanındaki bir düz ilmeğimi ördüm. Şimdi bir gerideki bir tane ters ilmek var. Bunun 1, 2, 3 ilmek altına yani şuraya girerek buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Ortadaki bir tersimi ördükten sonra şimdi bu 2 ilmeğin hemen yanında bakın sırada ters ilmek var. İlk ters ilmek. Bunun 1, 2, 3 ilmek altına girerek şimdi de buradan uzun bir ilmek çıkarttım. Ardından yanındaki bir ilmeği düz örüyorum. Sonra alttan çıkarttığım uzun ilmeği yanındaki bir düz ilmeğin üzerine getirerek şöyle alttan gelen uzun ilmek önde olacak şekilde, düz ilmek de arkada olacak şekilde ayarladım. İkisini keserek örüyorum. Üçüncü modeli de yaptık. Aradaki 2 tersimi örüyorum hemen. Dördüncü modelimi yapacağım. Bu uzun ilmek ile önündeki ilmeği ikisini keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Ardından bir gerideki şu ters ilmeğin 3 ilmek altına yani şuraya girerek buradan uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Yanına bir tane ters ilmek ördüm. Hemen ardından en sonki ters ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inerek şimdi de buradan uzunca bir ilmek çıkarttım. Bir ilmek düz ördükten sonra
Şu alttan aldığım uzun ilmeği bu ikinci düz ilmeğimin önüne bırakıyorum ve ikisini keserek örüyorum. Kenardaki bir ters ilmeğim ters örülüyor. Şu anda model bir şeye benzemiyor ama ördükçe model ortaya çıkacak hanımlar, birlikte göreceğiz. Şimdi tabanımızı örelim, gelelim. Tabanımızı ördüm hanımlar, ön yüzdeyiz. Bu sıramızda bir önceki sırada ilmek çıkartma işlemi yapmıştık. Bu sırada şöyle yapıyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Yandaki 2 tane düz ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bu sırada alttan çıkarttığım uzun ilmeği örmeden aldım. Yine aradaki tersimi ters örüyorum. Alttan çıkarttığım ilmeği örmeden aldım. 2 düzümü örüyorum. Bu sırada yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ve alttan çıkarttığımız ilmekleri örmeden alıyoruz. Modelimizin 4. ve sonuncu sırasını böyle yapıyoruz. Aradaki 2 tersimi örüyorum. Yeniden ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 2 düz örüyorum. Alttan aldığımız ilmeği örmeden aldım. Bir ters örüyorum. Yine alttan aldığım ilmeği örmeden aldım. 2 düzümü örüyorum. Arada 2 tersim var. 1. İkinci şişime geçtim. Şu ikinci ters ilmeği. 3. modelimi yapacağım. 2 tane düzümü örüyorum. Alttan aldığım ilmeği yine örmeden aldım. Bir ters ördüm. Yine bu uzun ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki 2 ilmek düzümü düz örüyorum. Arada hanımlar 2 tersim var. Son modele geldim. 2 düz. Uzun ilmeği örmeden aldım. Bir ters. Yine uzun ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek düzümü düz ördüm. Bir ters ilmeğim ters örülüyor. Modelimizin hanımlar 4. sırası böyleydi. Şimdi ön yüze geçtiğimizde sil baştan modeli tekrar edeceğiz. 2. modeli de yaptıktan sonra şekil ortaya çıkacak. Şimdi tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi modelimizde sil başa döndük, 1. sıradayız. 4 sıradan oluşan modelimizin ilk sırasında ne yaptıysak aynısını yapacağız hanımlar. Öncelikle bir ilmek tersimi örüyorum. Ardından bakın ortada bakın 2 düz, şu uzun ilmekleri saymayacağız çünkü onları bu sırada toplayacağız. İlmeğin birini toplarken birini çıkartarak gideceğiz. İlmeğin birini böyle ortadan çıkartırken bir diğerini kenarlardan çıkartıyoruz. Şimdi orta zamanı. Bir tersimi ördükten sonra ortadaki şu uzun ilmekleri görmüyoruz. Model yaptığımız 5 ilmek var. Tam bu ortadaki ters ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına inerek uzunca bir ilmek çıkarttım. Yanındaki bir ilmeği düz örüyorum. Bu aşamada hanımlar bakın bir düz ilmek var, bir de alttan çıkarttığım uzun ilmek. Bu uzun ilmeği düz ilmeğin önüne getirip ikisini kesiyorum. Aradaki bir tersimi ters ördüm. Şimdi burada da alttan çıkarttığım bir uzun ilmek, yanında da düz ilmek var. Bu uzun ilmekler önden gelecek şekilde, düz ilmekler normal ilmeklerde arkadan gelecek şekilde düzeltip ikisini keserek örüyoruz. Yanındaki bir düzümü ördüm. Şimdi aynı ortadaki yere girerek bu defa ikinci uzun ilmeğimi de çıkarıyorum buradan. İlk modeli yaptık. Şimdi arada 2 tane tersim var. Şu 1, şu da 2. İkinci modeli yapacağım hanımlar. Öncelikle ortada 5 ilmeği düşünelim. Şu uzun ilmekleri düşünmeyelim. Ortadaki ters ilmeğimi şöyle düzeltelim. 1, 2, 3 ilmek altına inerek uzun bir ilmek çıkarttım. Bu ilk düz ilmeğimi örüyorum. İkinci düz ilmeği örerken alttan aldığımız uzun ilmeği düzün önüne getirip ikisini kesiyorum. Bakın bir taraftan ortadan ilmek çıkartırken bir taraftan bir önceki sırada çıkarttığımız ilmeği topluyoruz. Aradaki bir tersimi ters ördüm. Yeniden alttan aldığım uzun ilmek ile bir düz ilmek var. İkisini kesiyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Ardından bu ortadaki ilmeğe aynı yere girerek yine buradan bir ilmek çıkartıyorum. Arada 2 tersim var. Şu 1. İkinci şişimdeyim. Şu da ikinci ilmeğim. Diğer modelimi yapacağım şimdi. Yine ortadaki ters ilmeğimin 1, 2, şurası 3. 3 ilmek altına inerek ilmek çıkarttım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Alttan aldığım uzun ilmeği şu ikinci düz ilmeğin önüne getirip keserek örüyorum. Aradaki bir tersimi ters ördüm. Şimdi bu uzun ilmek ile önündeki düz ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yanındaki düz ilmeği de yine düz ördüm. Tekrar aynı yere girerek buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu şekilde. Arada 2 tersim var. 1, 2. Sonuncu modelimi yapacağım. Yine ortadaki ters ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına girerek uzun bir ilmek çıkarttım. Bir ilmek düz ördükten sonra bu alttan aldığım uzun ilmeği bu ikinci ilmeğin önüne getirip ikisini kesiyorum.
Araya bir tane ters ördüm. Yeniden bu sol taraftan çıkarttığımız uzun ilmek ile önünde bir düz ilmek var. İkisini kesiyorum. Yanındaki bir düz ilmeğimi de ördükten sonra aynı yere girerek bir ilmek çıkartıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi ters ördüm. İkinci modelimizin birinci sırasını yaptık hanımlar. Şimdi tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanı ördüm geldim, ön yüzdeyiz. İkinci modelin ikinci sırasını yapacağız. Yine kenardaki tersimi ters örüyorum. Bu aşamada yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir önceki sırada ilmek çıkarttığımız için bu sırada alttan aldığımız ilmekleri örmeden alıyoruz. Diğer ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz, 1 ters, 2 düz. Yine diğer uzun ilmeği de örmeden aldım. Arada 2 tersim var. Tekrardan bu uzun ilmeği örmeden alıyorum. 2 düz, 1 ters, 2 düz. Yine bu uzun ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Araya 2 ters örüyorum. İkinci şişime geldim. İkinci tersimi ördüm. Uzun ilmeği örmeden alıyorum. 2 düz, 1 ters, 2 düz. Yine uzun ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Arada 2 tersim var. Sonuncu modelimdeyim. Uzun ilmeği örmeden aldım. 2 düz, 1 ters, 2 düz ve yine uzun ilmeği örmeden alıyorum. Kenardaki bir tersimi örüyorum. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, modelde ön yüzdeyiz ve 3. sıradayız. Bu sırada bir önceki sırada alttan aldığımız ilmekleri toplarken bu defa sağ ve sol kenardan ilmekler çıkaracağız yine. Kenar ilmeğimi ters ördüm, yine ilk ilmeğimi. Alttan aldığım uzun ilmek ile önündeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Yanına bir ilmeğimi düz ördüm. Ardından bir gerideki, bakın ters ilmeğim var. İlk ilmeğim ters. Bunun 1, 2, 3 ilmek altına ineceğiz yine. Yani şuraya. Buradan bu defa bir ilmek çıkartıyorum. Ortadaki tersimi ters ördüm. Ters ilmekten sonra bu defa bu sol taraftaki ilk ters ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına girerek bir de buradan ilmek çıkartıyorum şimdi. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bu sonuncu düz ilmeğimi örerken alttan aldığım uzun ilmeği şöyle üzerine getirip ikisini kesiyorum. Bir önceki sırada olan ilmekleri keserken bu defa yanlardan yeni ilmekler çıkarmış olduk. Aradaki 2 tersim ters örülüyor. İkinci modelimdeyim. Uzun ilmek ile önündeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Ardından bir gerideki ters ilmeğin 3 ilmek altına, yani şuraya inerek bir ilmek çıkartıyorum. Aradaki bir tersimi ters ördüm. Hemen ters ilmekten sonra bu sol taraftaki ilk ters ilmeğin 3 ilmek altına inerek bir de bu taraftan ilmek çıkartıyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bu ikinci düz ilmeği örerken alttan aldığımız bu uzun ilmeği düz ilmeğin önüne getiriyoruz ve ikisini keserek örüyoruz. Arada 2 tersimiz var. Bir, şu ikinci ters ilmeğim. Şöyle ilmek yarım geldi. Şu ikinci tersim. Şimdi 3. modeli yapacağım. Uzun ilmek ile önündekini keserek örüyorum. Yanına ikinci ilmeğimi de düz ördüm. Ardından bir gerideki ters ilmeğin 3 ilmek altına, yani şuraya inerek ilmek çıkarttım. Bir tersimi örüyorum. Hemen ardından bu sol taraftaki ters ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına inerek bir de buradan ilmek çıkarttım. Hemen yanına bir ilmek düz örüyorum. İkinci düz ilmeğimi örerken hemen yer değiştiriyorum. Bakın, uzun ilmeği düz ilmeğin üzerine bıraktım. İkisini kesiyorum. Arada 2 tersim var. Sonuncu modelimdeyim. Bu uzun ilmek ile düz ilmek, ikisini kesiyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bir gerideki ters ilmeğin 3 ilmek altı, yani şuraya. Şöyle giriyorum şişim ile, buradan uzunca bir ilmek çıkarttım. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. Hemen ardından bu son ters ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. Yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Bu sonuncu ilmeği örerken de alttan aldığım uzun ilmeği onun üzerine getirip ikisini kesiyorum. Kenar ilmeğim ters örülüyor. İkinci modelin 3. sırasını tamamladık. Tabanımızı düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz ve ikinci modelin 4. sırasını yapacağız. Bu sırada bir önceki sırada alttan ilmekler çıkartmıştık. Bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz ve alttan aldığımız uzun ilmekleri örmeden alacağız. Bir tersimi örüyorum. 2 düz,
Uzun ilmeği örmeden aldım. Bir ters. Uzun ilmeği örmeden aldım. 2 düz. İlk modeli yaptık. Arada 2 tane tersim var. İkinci modeldeyim. 2 düz. Uzun ilmeği şişime aldım. Bir ters. Yine uzun ilmeği şişime aldım. 2 düz. Arada 2 tane tersim var. İkinci şişime geldim. Şu ikinci tersim. Tekrardan 2 düz. Uzun ilmeği aldım. Bir ters. Uzun ilmeği aldım. 2 düz. Arada 2 tane tersim var. Devam ediyorum. Son modelim 2 düz. Uzun ilmeği aldım. Bir ters. Uzun ilmeği aldım. 2 düz. Arada bir ilmek tersim var. Bu şekilde. İkinci modeli de tamamladık hanımlar. Kafanız karışmasın diye üçüncü modeli de birlikte yapmak istiyorum. Şimdi tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm, ön yüzdeyiz. Şimdi 4 sıradan oluşan modelimizi 3. kez tekrar edeceğiz. Modelimizde ilk sıradayız hanımlar. Öncelikle bir ilmek ters örüyorum. Ardından bu bir önceki sırada çıkarttığımız ilmekleri toplarken yeni ilmek de çıkaracağız. Şimdi bu defa içten ilmek çıkaracağız. Çünkü bir önceki ilmekleri yanlardan çıkartmıştık. Şimdi ortadan. Bir ters ördüm. Tam ortadaki ters ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inerek ilmek çıkartıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Ardından alttan aldığım şu uzun ilmeği düz ilmeğimin önüne bırakıp ikisini kesiyorum. Şöyle keserek ördüm. Aradaki bir tersimi ters ördüm. Yeniden alttan aldığım uzun ilmek ile öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm ve hemen ardından tam ortaya girerek buradan uzun bir ilmek çıkartıyorum. İlk ilmeği, ilk modelimi yaptım. Arada 2 tersim var. İkinci modelimizdeyiz. Hemen bu ortadaki ters ilmeğim 1, 2, 3. 3 ilmek altına inerek uzun bir ilmek çıkarttım. Bir ilmek düz örüyorum. Bu ikinci ilmeği örerken alttan çıkarttığımız uzun ilmeği ikinci ilmeğin üzerine bırakıp ikisini kesiyoruz. Arada bir tersimiz var. Hemen bakın alttan aldığım uzun ilmek ile yanında bir düz ilmek var. İkisini keserek ördüm. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Buradaki beşli modeli yaptıktan sonra tam ortaya girerek aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Arada 2 tersim var. Bir. İkinci şişime geldim. Şu ikinci ters ilmeğim. Üçüncü modeli yapacağız hanımlar. Yine ortadaki ters ilmeğimin 3 ilmek altına inerek bir ilmek çıkarttım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. İkinci ilmeği örerken alttan aldığımız uzun ilmeği düz ilmeğin önüne getirip ikisini kesiyoruz. Arada bir tersim var. Yine burada bir uzun ilmek, yanında da bir düz ilmek. İkisini kesiyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm ve aynı yere girerek tekrar buradan bir ilmek çıkartıyorum ortadan. Aradaki 2 ters ilmeğim ters örülüyor. Dördüncü modelime geldim. Yine ortadaki ters ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına inerek bir ilmek çıkarttım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Şu uzun ilmeği düz ilmeğin önüne bırakıyorum. İkisini keserek örüyorum. Aradaki bir tersimi ters ördüm. Tekrardan uzun ilmek ile önündeki ilmeği ikisini kesiyorum. Diğer düz ilmeğimi de düz ördüm ve ortaya aynı yere girerek bir de buradan ilmek çıkartıyorum. Kenardaki bir tersim ters oldu. Bu şekilde modelin ilk sırasını tamamladık. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz. Üçüncü modelimizde ikinci sıradayız. Bir önceki sırada ilmek çıkartmıştık. Bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Uzun ilmekleri örmeden alacağız. Bakın 2 düz, bir ters, 2 düz, uzun ilmeğimi aldım. Aradaki 2 tersimi örüyorum. Yine uzun ilmeğimi aldım. 2 düz, bir ters, 2 düz. Uzun ilmeğimi alıyorum. Arada 2 tersim var. İkinci işimdeyim. İkinci ters ilmeğimi buradan alarak örüyorum. Üçüncü modelimdeyim. Uzun ilmeği aldım. 2 düz, bir ters, 2 düz, uzun ilmeği alıyorum. Arada 2 tane tersim var. Dördüncü modeldeyim. Uzun ilmeği geçtim. 2 düz, bir ters, 2 düz. Tekrar uzun ilmeği gene sağ şişime alıyorum. Kenardaki bir ilmeğim ters. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm, geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Üçüncü modelin üçüncü sırasını yapacağız. Bakın şekil artık kendini göstermeye başladı burada.
Şimdi yapacağımız işlem şu. Bu defa ortadan çıkarttığımız ilmekleri toplayacağız. Aynı zamanda bu defa da bu yanlardan ilmekler alacağız. Kenardaki ters ilmeğimi örüyorum. Uzun ilmek ile önündeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Yanındaki 1 ilmeğimi düz ördüm. Ardından bir gerideki, bakın bu ilk ters ilmeğimiz, onun 3 ilmek altına inerek şimdi buradan bir ilmek çıkarıyorum bu yandan. Aradaki ters ilmeğimi ters ördüm. Şimdi de ters ilmekten sonra hemen bu kenardaki ilk ters ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına girerek buradan bir ilmek çıkartıyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm ve alttan aldığım uzun ilmeği bu düz ilmeğin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. İlk modeli yaptık. Arada 2 tersim var. İkinci modeldeyim. Uzun ilmek ile önündekini kesiyorum. Yanına bir ilmek düz ördükten sonra hemen bir gerideki şuradaki ters ilmeğin 3 ilmek altına inerek buradan bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle uzunca bir ilmek yeniden çıkartayım. Buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Hemen yanına bir ilmek ters örüyorum. Ters ilmekten sonra şimdi bu soldaki ters ilmeğin, bakın, 3 ilmek altına inerek bir de buradan ilmek çıkarttım. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Ardından alttan aldığım uzun ilmeği ikinci düz ilmeğin üzerine bırakıp ikisini kesiyorum. Arada 2 tersim var. 1, 2. Şimdi diğer modeli yapacağız. Uzun ilmek ile öndekini kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir gerideki ters ilmeğin şöyle 3 ilmek altına inerek ilmek çıkarttım. Bir ters örüyorum. Tersten sonra hemen bu sol taraftaki ilk ters ilmeğin 3 ilmek altına girerek bir de buradan ilmek çıkarttım. Yanına bir düz örüyorum. Ardından uzun ilmeği bu ikinci düz ilmeğin önüne getirip ikisini kesiyorum. Arada 2 ters ilmeğim var. Dördüncü ve sonuncu modelimdeyim. Uzun ilmek ile önündeki düz ilmeği kestim. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi hemen bir gerideki ilk ters ilmeğin 3 ilmek altına inerek şuraya. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Bir tersimi ters ördüm. Tekrardan en sonki bir ters ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra bu alttan aldığım uzun ilmeği düz ilmeğin önüne bırakıp ikisini kesiyorum ve ters ilmeğimi ters örüyorum. Böylece hanımlar 3. modelin 3. sırasını tamamladık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim, ön yüzdeyiz ve 3. modelimizin sonuncu sırasındayız. Bu sıramızda kenardaki tersimi ters örüyorum. Bir önceki sırada ilmek çıkartma yapmıştık. Bu sırada ilmekleri yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Alttan gelen aldığımız uzun ilmekleri örmeden sağ şişimizi alacağız. Bu şekilde ilkini yaptık. Arada 2 tersim var. Yeniden burada 2 düz örüyorum. Bu uzun ilmeği örmeden aldım. Arada 1 tersim var. Tekrar uzun ilmeği örmeden aldım. 2 düz örüyorum. Model arasında 2 tersim var. İkinci şişime geldim. Buradaki ilk ilmeğimi de ters örüyorum. 3. modelimi yapacağım. 2 düz. Uzun ilmeği örmeden aldım. 1 ters. Uzun ilmeği örmeden aldım. 2 düz. Ve model arası için 2 tane tersim var. 4. modelimi yapacağım. 2 düz. Uzun ilmeği örmeden aldım. 1 ters. Tekrar uzun ilmeği örmeden aldım. Yanına 2 düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ters ördüm. Böylece 3. modelimizin 4. sırasını tamamladık. İlk 3 modeli baştan sona atlamadan detaylı olarak anlattım. Şeklimiz de zaten ortaya çıktı hanımlar. Model kendini bu aşamada iyice gösterdi. Ben bu toplam 3 modeli birlikte yaptık. Ben bu patiğime bu modelden toplamda 6 tane yaptım. Bakın şu 1. modelimiz, bakın ilk ortadakileri sayıyoruz. Ortadan çıkarttığımız yerleri şöyle şişle göstereyim. Bakın şu 1. Şu 2. Şu 3. Şu 4. Şu 5, şu da 6. İlk 6 modeli 4 sıra boyunca yaptım. En son bakın burada bir tane daha model var. Sonuncu modeli 4 sıra yapmadım. 2 sıra yaptım. Çünkü 4 sıra yapmıyoruz. Çünkü sonuncu modelde artık 2 sıradan sonra ilmekleri toplayacağız. Model devam etmeyecek. Hani ben 6 model yaptım. 7. modele geldiğimde ilk 2 sırasını yaptım. Bilek ayrımı yaptım ama sizler bu aşamada ayağınızı ölçerek yapın. Patiğinizi ördükçe şöyle bir ayağınıza giyin. Bilek bölümüne kadar yapmanız gerekiyor. Hani ben 6 yaptım. 7. de bilek ayrımına geçtim.
seçtim ama belki siz 8 yapacaksınız. Belki 4-5 yapacaksınız. Bu tamamen ölçülere göre değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi ben 6 tane model yaptım. 7. modele gelince 4 sıradan oluşan modelimizin ilk 2 sırasını yaptım. Sonra bilek ayrımına geçtim. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümüne ölçülerimize göre modelimizi kuralım. Sonuncu modeli yaparken sonuncu modelin ilk 2 sırasını örelim gelelim hanımlar. Sonra son kez ilmekleri birlikte toplamayı size göstereceğim. Ardından da bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümünü gördüğünüz gibi ördüm ve geldim. Toplamda 6 tane model yaptım. Bakın sayalım. Şu ilk aradan aldığımız ilmekleri V'leri sayarak bakın şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 4 sıradan oluşan modelimi yaptım. 7. modelimi de 2 sıra olacak şekilde ördüm. 3. ve 4. sırasını örmedim. Şimdi burada ilmeklerimizi son kez toplayacağız. Çünkü benim ölçüme göre böyle uyumlu oldu hanımlar. Bu kadar ördüm. Bu aşamada yine modelin 3. sırasını değil de kapatma işlemini yapacağız. Bakın kenar ilmeğimi yine ters ördüm. Bu uzun ilmek ile önündeki düz ilmeği keserek örüyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Artık bu defa şöyle yandan ilmek çıkartmayacağız. Çünkü modeli kesiyoruz. Bir ters ördüm yine. Yanına bir tane düz ördüm. Hemen bu ikinci düzümü örerken uzun aldığım ilmeği önüne getirip ikisini keserek örüyorum. Bu şekilde modeli kapatıyoruz. İlkini yaptık. Şimdi arada 2 ters ilmeğim var. İkinci modeli kapatacağız. Uzun ilmek ile önündeki düzü birlikte örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Aradaki tersimi ters olarak ördüm. Tekrar bir ilmeğimi düz ördüm ve bu ikinci uzun ilmeğimi de bu ikinci düz ilmeğin önüne getiriyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Arada bir tane tersim var. Bir değil 2 tane. İkinci tersimi ikinci şişimden alarak örüyorum. Diğer modellerimizde yine aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Artık model kurulumuna devam etmeyeceğiz. Bu sıramızda ilmeklerimizi artık topluyorum son kez. Şöyle keserek ilmeklerimi ördüm. Yine arada 2 tane ters ilmeğim var. Tekrar uzun ilmeğim ile önündeki ilmeğimi kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Arada bir tersim var. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Uzun ilmeğimi yine ikinci ilmeğimin önüne getirdim. Kesiyorum. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Gördüğünüz gibi artık bu sıramızda ilmekleri topladık. Şimdi tabanımızdaki ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Artık bu aşamada bilek ayrımını yapacağım hanımlar. Ön yüzdeyiz. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimin hepsini düz öreceğim artık. Aradaki ters ilmeklerim dahil düz olarak örüyorum artık ilmeklerimi. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şurada şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin yan bölümlerine geldik hanımlar. Ben bu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk 7 ilmeğimi öreceğim düz olarak haroşa bilek bölümündeki. Burada 5 ilmek oldu. 6, 7. 7 haroşamı düz ördüm. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek bölümündeki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Şimdi bilek ayrımına kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz hanımlar. Yine ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Düz örgü uygulaması yapıyoruz buralarda sadece. Ve son şişime geldim. Tekrar buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Son 7 ilmeğim kaldı bilek bölümünde. Bu son 7 ilmek haroşalarımı yine düz örüyorum. Hem ön hem arka yüzde düz örüyorum haroşaları. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına kadar geldik. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz hanımlar.
Şimdi geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilkini örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Bakın 7 ilmeğimi ördüm. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Hanımlar, gördüğünüz üzere patiğimizin arka bölümünde yapılacak başka bir işlem, detay yok. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece kenarlarda 7'şer ilmek haroşamız var. Haroşalarımızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Ve son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için bilek bölümündeki son 7 ilmeğimi düz öreceğim burada. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa düz olarak örüyorum. Yeniden bilek ayrımına kadar geldik. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Yine bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Şu anda ön yüzdeyiz. Öncelikle 7 haroşamı yine düz öreceğim. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem hepi topu bu kadar hanımlar. Bilek ayrımına kadar git, geri gel. Ön yüzde düz, arka yüzde ters ör. Şimdi şöyle baktığımız anda patiğimizin şu bölümlerinde birer diş haroşamız, şöyle yakından göstereyim. Birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümlerine, şuralara toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Bu aşamada hanımlar patiğinizi örerken şu arka bölümleri ayağınıza ölçün. Patiğinizi şöyle bir ayağınıza giyin, deneyin hanımlar. Bu bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örüp gelelim, ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamadan sonra bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Hanımlar, şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. 7 haroşamı örüyorum. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. de kesimimizi yaptık. Topuğumuz için aradaki ilmeklere bakıyoruz. Burada da 7 ilmek kaldı. Bu aradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Bakın arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı hanımlar. Bunu düz olarak örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmek öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak örmeye devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. de öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzdeki ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yeniden 23 öreceğiz. 24'te kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz.
Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi örüp gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Hanımlar, ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinciyi ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim geldim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum ve buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizi bitirdik. Hemen ipimizi gizleyelim. Patiğimize bakalım. Giydirelim manken ayağımıza. Bir de öyle görelim. Gayet güzel, hoş bir patik oldu. İlk defa göreceğiniz bir model. Şöyle ipimizin ucunu gizledim. Hemen bakalım topuğumuza. İşte hanımlar, topuğumuz bu. Bakın ayağı giyince şöyle duruyor. İzi bile belli değil. Gizli kesim. Çok şık, çok zarif görünüyor patiğin arkasında. Hanımlar, bir tam ipten başlamıştım bu patiğe. Geriye şu kadar ipimiz kaldı. Yani bayağı bir de ipimiz kaldı. Hani bir ip yetiyor mu diye soranlara nazaran cevabım bu. Bir ip yetiyor, artıyor bile. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Ben çok beğenerek, severek yaptım hanımlar. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, patiğimizi şöyle güzelce giydirdim. Bakın, modelimiz böyle birlikte yaptık. Gayet güzel, şık, hoş bir model oldu. Çeyizler için de çok uygun. Evet hanımlar, güzel bir modelin daha sonuna geldik. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.